Momo, Michel Ende. 1. Bölüm. Büyük bir kent, küçük bir kız. İnsanların bugün kullanılmayan pek çok farklı dille konuştukları, çok çok eski zamanlarda, sıcak ülkelerde, kocaman ve görkemli kentler vardı. Bu kentlerde krallara, imparatorlara ait muhteşem saraylar bulunur, geniş caddelerin yanı sıra daracık, dolambaçlı yollar dikkati çekerken, bir yandan da altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınaklar göz kamaştırırdı. Farklı ülkelere ait eşyaların satıldığı rengarenk pazar yerleri kurulur, insanlar günün önemli olaylarını karşılıklı konuşup tartışmak ve anlattıklarını dinlemek için geniş alanlarda bir araya gelirlerdi. Hepsinden önemlisi oralarda büyük tiyatrolar vardı. Bu tiyatrolar tıpkı günümüzdeki sirklere benziyordu. Tek farkları bunlar taştan yapılmışlardı. Seyirciler için olan oturma yerleri dev bir huni gibi basamak basamak yükselirdi. Yukarıdan bakıldığında bazıları çember gibi yuvarlak, bazıları yumurta biçiminde, bazıları ise yarım daire biçimindeydiler. Bu tiyatrolara amfiteyatro denirdi. Bir futbol stadyumu kadar büyük olanları da vardı. Yalnızca birkaç yüz seyirciyi alacak kadar küçük olanları da. Bazıları heykeller ve sütunlarla süslenmişken, bazıları da sade ve süssüzdü. Üstlerinde dam bulunmadığı için gösteriler açık havada yapılırdı. Bu yüzden büyük tiyatrolarda insanlar ani bir sağanağa veya güneşin kavurucu sıcağına karşı korunmak için sıraların üstlerine simlerle işlenmiş halıları tente gibi gererlerdi. Basit tiyatrolardaysa aynı işi saz ve samandan örülmüş hasırlar görürdü. Sözün kısası tiyatrolar insanların gücüne göre çeşit çeşitti. Ama zengin veya yoksul, herkesin istediği şey aynıydı. Tiyatro izlemek. Çünkü hepsi tutkulu birer izleyici ve dinleyiciydi. İzleyiciler heyecanlı olsun, komik olsun, sahnede oynananları kendi günlük hayatlarından daha gerçekmiş gibi görüyor ve başka bir gerçeği izlemeyi seviyorlardı. O günlerin üzerinden binlerce yıl geçti. O çağların büyük kentleri göçüp gitti. O görkemli saraylar ve tapınaklar da yıkılıp çöktüler. Bir yandan şiddetli yağmur ve rüzgarlar, bir yandan da aşırı sıcak ve soğuk havalar taşları oyup aşındırdıkça o kocaman tiyatrolardan geriye bugün sadece birer yıkıntı kaldı. Artık o kırık dökük taşların arasında Ağustos böceklerinin adeta toprağın soluk alıp vermesini andıran tek düze vızıltısından başka bir ses duyulmuyordu. Ne var ki o günün büyük kentlerinden bazıları günümüze dek büyük birer kent olarak kaldılar. İşlerindeki yaşam biçimi değişti elbette. Şimdi insanlar otomobil, otobüs gibi araçlarla dolaşıyor. Telefonla konuşup elektriklerle aydınlanıyorlar. Ama hala orada burada bir iki eski sütuna, dikili taşa, bir kemere veya kale kapısına, hatta o günlerden arta kalmış bir amfiteyatroya rastlamak mümkündür. Ve işte bizim Momo'nun başından geçen olaylar da böyle bir kentte yaşandı. Bu büyük kentin güney kıyısında çok fazla tarlanın olduğu, evlerin ve kulübelerin giderek yoksullaştığı yerde küçük bir çam ormanında gizlenmiş bir amfiteyatro kalıntısı vardı. O eski zamanlarda bile pek öyle görkemli olmadığı, daha çok yoksul insanlara hitap eden bir tiyatro olduğu belliydi. Momo'nun öyküsünün başladığı günlerde bu yıkıntı hemen hemen unutulmuş gibiydi. Birkaç arkeoloji profesörü bu yıkıntıyla ilgilenmişse de uğraşmaya değer bir şey bulamayıp vazgeçmişlerdi. Üstelik büyük kentte bulunan diğer kalıntılarla kıyaslandığında görülmeye değer hiçbir yanı yoktu. Ara sıra yolunu şaşırmış birkaç turist, otlarla kaplanmış taş basamakların en üstüne kadar tırmanıp biraz gürültü eder,
Birkaç hatıra fotoğrafı çeker ve sonra çekip giderlerdi. İşte o zaman bu taş yığını tekrar eski sessizliğine bürünür ve Ağustos böcekleri sonu gelmeyen vızıltılarını bıraktıkları yerden devam ederlerdi. Bu garip yuvarlak taş yığını en iyi tanıyanlar yalnızca yakın çevrede yaşayan insanlardı. Orada keçilerini otlatırlar, ortadaki yuvarlak alanda çocuklar top oynar ve bazen de sevdalı çiftler akşamları orada buluşurlardı. Günlerden bir gün çevre halkı arasında bu taş yıkıntısına son zamanlarda birinin yerleştiği söylentisi yayıldı. Onun bir kız çocuğu olduğu tahmin ediliyor ama biraz da garip giyindiği için kimse tam olarak emin olamıyordu. Adının da Momo ya da buna benzer bir şey olduğu söyleniyordu. Momo'nun dış görünüşü gerçekten biraz garipti. Hatta temiz pak insanlar için biraz korkunçtu bile. Ufak tefek, cılız yapısı yüzünden yaşının 8 mi yoksa 12 mi olduğuna karar verilemezdi. Ne tarak ne de makas görmüş hissini veren simsiyah kıvırcık saçları vardı. Gözleri kocamandı. Simsiyahtı ve çok güzeldi. Hep çıplak gezdiği için ayakları kapkaraydı. Yalnızca kışın o da biri başka, öbürü başka olan ayağına büyük gelen ayakkabılar giyerdi. Çünkü Momo'nun orada burada bulduğu ya da birilerinin verdiği eşyalardan başka bir şeyi yoktu. Üzerine rengarenk yamalı ve topuklarına kadar uzanan bir etek geçirmiş, sırtındaki bol ve eski erkek ceketinin uzun gelen kol uçlarını tersine kıvırmıştı. Büyüyünce de giyeceğini düşünerek ceketin kollarını kesip kısaltmamıştı. Hem böyle bir sürü cebi olan kullanışlı bir ceketi bir daha bulabilecek miydi bakalım? Tiyatro yıkıntısının tam sahne altına gelen yerinde duvardaki deliklerden işlerine girebilen birkaç yıkık oda vardı. Momo işte buraya yerleşmişti. Bir öğle üzeri çevreden birkaç kadın ve erkek gelip Momo'ya sorular sordular. Momo kendisini oradan kovarlar korkusuyla onlara öylece bakıp durdu. Ama az sonra bunların iyi niyetli insanlar olduğuna kanaat getirdi. Onlar da yoksuldular. Böyle bir hayatın nasıl olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Demek hoşuna gitti, diye sordu adamlardan biri. Evet, diye yanıtladı Momo. Buradaki yerde hep kalmak mı istiyorsun? Evet öyle. Peki seni bir bekleyen yok mu? Hayır. Yani evine dönmeyecek misin? Benim evim burası, diye cevapladı Momo. Buraya nasıl geldin? Momo eliyle uzaklardan anlamına gelen bir işaret yaptı. Peki anan baban kim senin? Diye sormaya devam etti adam. Çocuk oradakilerin yüzlerine baktıktan sonra bilmem anlamında omuzlarını silkti. İnsanlar birbirine bakıp iç çektiler. Sakın korkma, seni kovmayacağız. Sana yardım edeceğiz, tamam mı? Momo pek inanmış görünmüyordu ama yine de başını salladı. Adın Momo'ydu değil mi? Evet. Güzel bir ad. Şimdiye kadar hiç böyle bir isim duymadım. Peki sana bu adı kim taktı? Ben kendim taktım, dedi Momo. Sen yani kendin mi taktın? Evet. Ne zaman doğdun peki? Momo biraz düşündü ve sonra dedi ki, hatırladığım kadarıyla ben hep vardım. Peki senin hiç teyzen, amcan, dayın, büyük annen yani yanlarına gideceğin bir akraban yok mu? Momo adamın yüzüne bakarak bir süre sustu. Sonra mırıldandı. Benim evim burası. Tamam. Ama sen daha çocuksun. Yani kaç yaşındasın bakayım? 100, dedi Momo çekinerek. Herkes bunu şaka zannederek güldü. Peki şimdi doğruyu söyle bakalım. Kaç yaşındasın? 102, dedi Momo. Daha da çekingen bir tavırla. Bir süre sonra Momo'nun kimse ona öğretmediği için sayıları tanımadığını ve kulaktan dolma birkaç sayının dışında hiçbir şey bilmediğini anladılar. Dinle.
Diğerleriyle biraz konuşacağım. Burada bulunduğunu polise bildirsek de seni yuvaya yerleştirseler iyi olmaz mı? Orada yatacak yerin olur, yemeğin olur. Okumayı, yazmayı ya da sayı saymayı öğrenirsin. Ne dersin? Momo adama korkuyla baktı. Hayır, oraya gitmem. Daha önce gitmiştim. Başka çocuklar da vardı orada. Pencerelerde hep demirler vardı. Her gün dayak yerdik. Hem de haksız yere. Ben de bir gece duvardan atlayıp kaçtım. Bir daha asla oraya dönmem. Anlıyorum. Pekala. Ama sen daha küçüksün. Birinin sana bakması gerekir. Ben kendime bakarım. Yapabilecek misin peki? Momo bir süre sonra sustu ve yavaşça konuştu. Fazla bir şeye ihtiyacım yok ki. İnsanlar bir kez daha başlarını sıkıntıyla sallayıp işlerini çektiler. Bak Momo, İçimizden birisi yanına alabilir. Gerçi hepimizin yeri dar. Bakılacak bir sürü çocuğu var. Ancak bir kişi daha olmuş olmamış hiç fark etmez. Ne dersin bakalım? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama beni burada bıraksanız daha iyi olur sanki. Etrafındakiler uzun uzun düşünüp taşındılar. Sonunda bir karara vardılar. Çocuk pekala burada herhangi birinin yanında olduğu kadar rahat olabilirdi. Üstelik onunla hepsinin birden ilgilenmesi, kızın sorumluluğunun tek bir kişinin üstünde kalmaması daha iyi olacaktı. Hemen işe başladılar. Önce Momo'nun oturduğu yarısı yıkık taş ocağını ellerinden geldiği kadar düzeltip onardılar. İşlerinden duvarcı olan birisi odanın içine küçük bir taş ocak yaptı. Paslı bir soba borusu da bulununca ocak tamamlanmıştı. Yaşlı bir marangoz birkaç eski sandık parçasından bir masayla 2 sandalye yapıverdi. Ve sonunda kadınlar da bir demir karyolayla az yıpranmış bir yatak ve 2 yorgan getirdiler. Böylece eski yıkıntısının sahne altında rastlanan bu küçük taş kovuk artık rahat ocağına dönüşmüştü. Ve bu odacıkta sanatçı bir ruha sahip olan duvarcı ustası en son duvarlardan birini güzel bir çiçek resmiyle süsledi. Hatta resmin çevresini ve asılı olduğu çiviyi bile boyamıştı. Bir süre sonra bu insanların çocukları da geldiler. Hepsi kendi yiyeceğinden artırabileceği kadar ne varsa, biri bir parça peynir, öteki bir parça ekmek, diğeri biraz meyve ve öbürleri de başka şeyler getirmişlerdi. Çocukların sayısı çok fazla olduğu için o akşam ortada öyle çok şey birikti ki Momo'nun amfiteyatroya yerleşmesi şerefine adeta küçük bir şölen verildi. Bu yalnızca yoksul insanlara has candan samimi bir şölen oldu. İşte küçük Momo ve çevre halkı arasında dostluk böyle başladı.